Merhaba arkadaşlar, kanalın Instagram adresi açılmıştır. Aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Burada gördüğünüz topraklar Birleşik Krallık. Toprakları kaldırmak için bir mega drone'u bu topraklara gönderiyoruz ve yerinden çıkartıyoruz. Ardından Türkiye topraklarına mega drone'u gönderip onu da yerinden çıkarıp Atlas Okyanusu'na yolcu ediyoruz. Bu sırada boş kalan bu bölgeye Birleşik Krallığı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde Türkiye'yi de yerine yerleştiriyoruz. Öncelikle İstanbul, İzmir gibi şehirler eski ticari önemini yitirirdi. Ancak Hakkari, Artvin gibi şehirler Avrupa ticaretinin beşiği haline gelirdi. Birleşik Krallık'ta ise ticari önem aynı kalırdı. Özellikle Cornwall bölgesi Akdeniz'den Karadeniz'e giden gemiler için önemli bir liman haline gelirdi. Ayrıca Birleşik Krallık topraklarında daha önce yetiştirilemeyen portakal, çay gibi ürünler de artık yetiştirilebilirdi. Yer değiştirmeden önce dünya fındık üretiminin %50'sinden fazlasını karşılayan Türkiye'de artık fındık yetiştirilemezdi. Bunun yerine arpa, buğday gibi ürünler yetiştirilebilirdi. İklim kuzeyde daha soğuk olurdu. Okyanustan gelen Gulf Stream sıcak su akıntısının sayesinde güney bölgeler daha ılıman iklimde olurdu. Bu sebeple ters göç olurdu ve herkes kuzeyden güneye göç etmeye başlardı. Böylece en gelişmiş şehirler bu yuvarlağın içindeki şehirler olurdu. Antalya plajlarının güzelliğini kaybederdi. Ancak Birleşik Krallığın başkenti Londra, bol güneşli plajlarıyla Akdeniz'in incisi olurdu. Böylece turizm gelişirdi. Önceden Birleşik Krallık'la Fransa yer altından birbirine bağlayan Manş Tüneli yerine Türkiye topraklarını Avrupa ile bağlamak amacıyla bir köprü inşa edilirdi. Bu köprü Iğdır'dan başlayıp Fransa topraklarına bağlanırdı. Çalışma maksadıyla birçok Türk vatandaşı Fransa, Belçika gibi ülkelere göç ederlerdi. Bir diğer artısı göç edenlerin vatan özlemi olmazdı. Çünkü Türkiye 1 saat gibi kısa mesafede olup hafta sonları gidilip görülebilirdi. Suriyeliler ise Birleşik Krallığa göçmeyi çok isterlerdi. Birçoğu feribotlarla kaçak girmeye çalışırdı. İngiliz hükümeti bu durumu şiddetle bastırırdı. Birleşik Krallığın 1. Dünya Savaşı'ndan beridir iştahını kabartan Musul petrolleri artık elinin altında bulunurdu. Böylece petrolleri Avrupa ülkelerine pazarlardı. Türkiye ise gelişmiş Avrupa ülkelerine yakın olacağından bilimdeki en ufak gelişmede haberi olurdu. Ayrıca Amerika'da üretilen araçlar daha ucuza gelebilirdi. Küçük orman kartalı ve leylek gibi türlerin dinlenme noktası artık Birleşik Krallık toprakları olurdu. Türkiye ise kerayna kuşlarının dinlenme noktası üzerinde bulunurdu. Topraklarımız Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen muhtemelen yine de Avrupa Birliği'nin bir üyesi olamazdık. Okyanuslara geldik de Yunanistan'dan kurtulduk demeyin. Çünkü başka bir sorun da Vikinglerin torunu olan İrlandalılar olurdu. İrlanda tam 500 sene İngilizlerle toprak yüzünden savaşmıştı. Türkiye ile de muhtemel bir savaş yaşayabilirdi. Birleşik Krallık ise Yunanistan ile dost bir şekilde anlaşır, hatta Yunanistan adalardan birkaçını para karşılığı Birleşik Krallığa satardı. Türkiye giyim modası konusunda Fransa'dan etkilenirdi. Ayrıca Renault ve Peugeot gibi Fransız otomobil markaları Türkiye'de daha ucuza satılırdı. Binbir çeşit Belçika çikolatalarını ülkemizde görebilirdik. Ek olarak zengin mutfağımız bütün Avrupa'ya yayılırdı. Ayrıca okyanus etkisiyle tsunamiler Türkiye'de sıklıkla görülürdü. İyi bir yanı da Türkiye'de artık deprem olmazdı. 600 senede bir gerçekleşen 5 büyüklüğündeki küçük çaplı depremler olurdu. Birleşik Krallık ise geldiği bu bölgede depreme dayanıklı olması için tüm binalarını yıkıp yeni binalar inşa ederdi. Ayrıca askeri harcamalarına daha fazla önem verir, nükleer silahların sayısını daha fazla arttırırdı. Türkiye ise askeri önemini daha çok kuzey bölgelere verirdi. Çünkü kuzey bölgeleri daha düz olduğu için denizden gelen işgale karşı savunmasız olurdu. Güney kesimleri ise çok dağlık olacağından deniz saldırılarına karşı daha güvenli bir yer olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.